The Bear'ın 4. sezonuna çok düşük beklentilerle başladığımı ilk itiraf eden ben olacağım. Kusurlu ama iyi bir 2. sezon ve kasvetli bir 3. sezonun ardından, Christopher Store'un draması nihayetinde yüksek bir notla sona eriyor. Diziye ilk kez yaklaşırken, 3. sezonun aşırı doldurulmuş ve yarım yamalak doğasının 4. sezonda daha da kötüleşeceğinden endişeliydim, ancak hikayenin bu bölümü sadece kalitede bir artış değil, aynı zamanda mevcut hikayelerin de tamamlandığını görüyor. Bununla birlikte, 4. sezonun The Bear'ın son bölümü mü olduğu yoksa devamının mı geleceği şu anda belirsiz. Olumlu duygularıma rağmen, bu doğal ve güçlü bir sonuca ulaşmış bir dizi. Bu noktadan sonra devam etmek bir hata olur ve dizinin tekrar gerileme riskini doğurur. Bununla birlikte, Chicago'da bir restoranın hikayesine potansiyel bir sonuç olarak, daha güçlü bir final olamazdı. The Bear, yetenekleriyle elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, The Bear'ın her zaman mükemmel olduğu ve asla bocalamadığı şeylerden biri de yetenekleri. Oyuncu kadrosu karizma ve ekran kimyası ile dolup taşıyor ve şefler her saniyeyi değerli kıldığı kadar, oyuncular da aynı şeyi yapıyor. Başroldeki Jeremy Allen White, Carmen'in neredeyse sürekli nevrozunu ve kaygısını canlandırırken hala tutarlı. Ancak White kesinlikle yetenekli olsa da, çoğu zaman rol arkadaşlarının gölgesinde kalıyor. Öyle bu sezonun ve bir bütün olarak dizinin ön planında duruyor. Dizinin adı Ayı olsa da ve dizinin mitolojisinde bu çoğunlukla karıya atıfta bulunsa da, 4. sezon tüm ekibin ayı olduğunu vurguluyor. Tüm Berzattolar ayı olduğu kadar, onların geniş ve kurucu aileleri de ayıdır. Eğer durum buysa, Edebir'in Sydney her şeyin merkezinde yer alıyor. Edebir'in hem tek başına hem de White, Ebon Moss-Bachrach ve Jamie Lee Curtis gibi oyuncularla birlikte öne çıkan birkaç anı var. Ayrıca Marcus'u canlandıran Lionel Boyce ile birlikte bir bölüm kaleme alıyor ve bu bölüm sezonun en önemli bölümlerinden biri. Önceki sezonlarda övdüğüm Moss-Bachrach ve Curtis'ten bahsetmişken, her ikisi de bir kez daha güçlü performanslar sergiliyorlar. Moss-Bachrach 2. sezondaki Forks, doruklarına ulaşmasa da, sabit ve demir atan bir varlık. 1. sezondan bu yana uzun bir yol kat etti ve her an bize eskiden nasıl bir adam olduğunu ve nasıl bir adam haline geldiğini hatırlatıyor ve bu değişim son derece organik hissettiriyor. Te yandan, Berzatto klanının kaotik reisi Curtis'in Donna'sı da karakterini yumuşatma yolunda ilerliyor. Onunla ilk tanıştığımızda hem korkutucu hem de çekici bir karakterdi ama 4. sezondaki Donna, hem karakterin yazımı hem de Curtis'in inanılmaz incelikli performansı sayesinde binlerce katman daha içeriyor. Carrie ile olan büyük sahnelerinden biri, sezonun en güçlü ve katartik sahnelerinden biri olarak duruyor. Sürpriz bir cameo olarak başlayan ve daha çok diziyi yıldızlaştırmanın bir yolu gibi hissettiren şey, olgunlaştı ve The Bear'ın kalbine kök salmış bir şeye dönüştü. The Bear, nihayet tüm o gösterişli konuk yıldızlara bir amaç veriyor. İtiraf etmeliyim ki, The Bear'ın konuk oyuncu rollerini ve cameolarını her zaman dublör oyuncu seçimi gibi hissetmişimdir. Bu durum özellikle 3. sezonun son bölümünde geçerliydi ve bu bölümde ünlü ve tanınmış şeflerden oluşan gerçek bir kadro yer alıyordu. Ancak Berzatto klanını ziyaret ettiğimizde ve dizinin aile ağacına sıkıştırabildiği kadar çok sayıda önemli yüz ve isimle yüzleştiğimizde her zaman ağır elli hissettirdi. Ancak, 4. sezon yanıldığımı kanıtladı. The Bear, 7. bölümde aileyi bir kez daha büyük bir etkinlik için bir araya getiriyor, ancak espriler ve zekice ileri geri konuşmalarla dolu değil. Bu sahneler her zaman Store'un içindeki Aaron Sorkin ya da Amy Sherman Palladino yaslandığını hissettiriyordu, ancak 7. bölüm bu ilişkileri çok daha derinlemesine inceliyor. She ve Frank arasında içten anlar, Carrie ve Lee amca arasında göz yaşartıcı bir diyalog ve tüm ailenin bir arada olduğu, bu kusurlu birim için mükemmel bir sahne gibi hissettiren bir vuruş var. Yeni bir Berzatto ailesi üyesi olarak gelen başka bir büyük isim olsa da ve bu cameo bir kez daha dublör oyuncu seçimi gibi hissettirse de, sezondan pek bir şey götürmüyor. Storer ve ekibi Pirit gibi görünen bir şeyi gerçek altına dönüştürebileceklerini kanıtladılar ve biz de buna güvenebiliriz. The Bear, 4. sezon mükemmel değil ama oraya doğru gidiyor. Övgülere rağmen 4. sezon mükemmel değil. Ayının pek çok konuda iyi olduğu artık açık ama başarılı olamadığı konu romantizm. Molly Gordon güzel ve nazik Claire olarak geri dönüyor ama bir kez daha, Gordon'un Little'a olan kimyasına rağmen, onu sarsmak ve Carmen'den olabildiğince hızlı kaçmasını söylemekten kendimi alamıyorum. She ve Jessica arasında da flörtöz bir enerji var ama bu ne keşfediliyor ne de anlamlı bir şekilde geliştiriliyor.
Ek olarak, Oliver Platt'ın canlandırdığı Jimmy amca genellikle dizinin en iyi bölümlerinden biridir, ancak 4. sezonda hikayesi kısa kesilmiş gibi hissediliyor ve gelişmelerin çoğu arka planda gerçekleşiyor. Aynı durum Corey Hendrick'in, 2019 şarabını onlarca yıl önce şişelenmiş bir şaraptan ayırt edemeyen şarap garsonu Swipsy ya da Liza Kolnazayas'ın tüm sezon boyunca tek bir sorunla boğuşan Tina'sı gibi diğer karakterler için de geçerli. Edwin Lee Gibson'ın 3. sezonun büyük bölümünde kayıp olan Abraham'ına gelince, 4. sezonun en iyi hikayelerinden birine sahip ancak bir kenara atılmış gibi hissediyor. Elbette çok fazla bölüm var, bu nedenle bu olayların kendi sınırları içinde var olması mantıklı, ancak aynı zamanda utanç verici çünkü, özellikle Ebra örneğinde, dizinin tüm bölümleri bu karakterlere ayırma ve onlara tamamen ete kemiğe bürünmüş yaylar verme konusunda çok iyi olduğunu biliyoruz. Çok fazla yeteneğe sahip olup yeterli zamana sahip olmamak şampanya gibi bir sorun ama yine de bir sorun. The Bear, sonunda aslında mutfakla ilgili olmadığını anladı. The Bear'ın konusu bir restoran ve onu işleten aile etrafında dönse de, 4. sezon hikayenin çoğunu mutfaktan ve aksiyondan uzaklaştırıyor. Bu sadece tempoyu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bir servis sırasında organik olarak sonuca ulaşamayan hikayelerin tamamlanmasına da yardımcı oluyor. Oyuncular birbirlerine ne kadar sık bağırırsa bağırsın, dizi mutfağı geride bıraktığında daha iyi bir tempo yakalıyor. Eğer bu gerçekten The Bear'ın final sezonuysa, yüksek bir notla sona ermiş olacak. Özellikle final, oyunculukta bir ustalık sınıfı ve ilk sezonu bu kadar ikonik kılan süslü kesmelerden ya da kaotik müziklerden hiçbirine sahip değil, ancak dizinin izleyicisiyle gerçekten konuşmasını sağlayan bir kalbe sahip. Bu aslında uzatılmış bir sohbet ama tüm şikayetleri ortaya döküyor. Başka bir dizi için bu bir kestirme yol, göstermeden anlatma anı gibi hissettirirdi ama The Bear 3 sezonu göstererek ve anlatmayarak geçirdi. Sonunda barajın patladığını ve bu süreçte her şeyin ortaya döküldüğünü görmek iyi hissettiriyor. Her ne kadar 4. sezon finali bende daha fazlasını öğrenme ve ayının hikayesini bir sonraki yaşam bölümüne kadar takip etme isteği uyandırmış olsa da, aynı zamanda bu dizinin sona ermesi için mükemmel bir zaman olduğunu da hissettirdi. Popüler görüşün aksine, iyi bir şeyin fazlası diye bir şey vardır. Bir süre ayının ilk 2 sezonundan sonra aşırıya kaçtığını düşünmüştüm ama şimdi 4 sezonun doğru karar olduğuna eminim. Daha sonra devam etmeli mi? Hayır. Devam etseydi, oyunculukların yine mükemmel olacağından ve hepimizin eğleneceğinden hiç şüphem yok ama bu hediye bir fiyonkla mükemmel bir şekilde bağlandı. Neden daha fazlasıyla mahvedelim? The Bear 4. sezon şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Hulu'da izlenebilir.